Merhaba akrepler, Temmuz 2025 gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çeyrek odasınız efendim. Temmuz ayına şöyle bir giriş enerjilerine bakalım önce. Arkasından da gökyüzü gündemini takip edelim. Temmuz ayına hayatınızı genişletme, sınırların ötesine geçme ve yeni ufuklara açılma isteğiyle giriyorsunuz. Güneş ve Jüpiter Yengeç burcunda, haritanızın 9. evinde. Eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantılı işler, hukuki süreçler veya kişisel inanç sistemlerinizle ilgili önemli bir sıçrama yaşayabilirsiniz. Bu süreçte bir hayaliniz gerçek olabilir. Hayatınıza yön verecek büyük bir ilham dalgası yakalayabilirsiniz. Merkür ise Aslan burcunda, kariyer alanınızda dikkat çekici bir iletişim trafiğine işaret ediyor. Üst düzey görüşmeler, liderlik pozisyonları ve kendinizi ifade etmeniz gereken durumlar öne çıkacak. Ancak Merkür Plüto ile karşıtlık yapıyor. Kariyerinizle ilgili konuşmalarda ya da karar anlarında güç savaşlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Sözlü manipülasyonlardan kaçınmalı, iletişimde dengeyi korumaya dikkat etmeniz lazım. Satürn yalnız Merkür'e destekleyici açı yapıyor. Bu işte manipülasyonlardan korurken yaratıcılığınızı profesyonel bir zemine oturtmanızı sağlayacak. Özellikle sanatsal projeler, çocuklarla ilgili konular ya da sahne sanatları gibi alanlarda kalıcı ve somut adımlar atabilirsiniz. Mars ve Ay Başak Burcu'nda 11. evinizde güçlü bir sosyal hareketliği beraberinde getiriyor. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele edebilirsiniz. Ekip çalışmaları içinde liderlik edebilirsiniz. Aynı zamanda bu enerji bazı arkadaşlık ilişkilerinde yüzleşmeler ya da netleşmeler getirebilir. Sizi yoran ilişkilerden çekinme ya da yeni çevrelere girme zamanında olabilir. Venüs ve Uranüs ise Boğa burcunda, ilişkiler evinizde sürprizleri beraberinde getiriyor. Ani başlayan aşklar, ilişki statüsünde değişiklikler ya da beklenmedik karşılaşmalar söz konusu olabilir. Mevcut ilişkilerde ise özgürlük ihtiyacı artabilir. Bağlılıkla bireysellik arasında denge kurmanız gerekebilir. Durağanlaşmış bağlara da yeni bir soluk gelebilir. Satürn ve Neptün ise Koç burcunda 6. evinizde sizi çalışma koşullarınız, sağlık konularınız ve günlük rutinleriniz üzerinde ciddi bir yapılandırmaya çağırıyor. Bu dönem hem sezgisel hem sistematik bir yaklaşımla yaşamınızı yeniden organize etmeniz mümkün. Sağlığınıza özen göstermeli, fiziksel ve ruhsal anlamda dengenizi korumalısınız. Bölümlerimiz ise Balık Başak aksında sizi detaylara saplanmak yerine daha yaratıcı ve akışta bir yaşam biçimine davet ediyor. Özellikle duygusal ve sanatsal yönlerinizi daha çok ortaya koymanız ruhsal gelişiminizi destekleyecektir. Güneş ile Mars arasında güzel destekleyici bir açı var. Vizyonla hareket etmenizi kolaylaştırıyor. Hayatınızın yönünü netleştirecek büyük adımlar atabilir. İnandığınız bir yolda güçlü destekler bulabilirsiniz. Sonuç olarak Temmuz ayı başlangıç enerjileri sizler için büyüme, aydınlanma ve ilişki alanında taptaze başlangıçlar zamanı diyor. Sizi kalıplarınızdan çıkaracak, zihinsel sınırlarınızı kıracak fırsatlar yolda. Cesaretle adım atın. Gökyüzü sizinle. Şimdi giriş enerjilerimiz böyleydi. Hemen astrolojik gündeme geçeceğim ama ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Sevgili yükselen akrepler, Temmuz ayı sizin için özellikle maddi manevi paylaşımlar, dönüşüm süreçleri ve kariyer planları açısından güçlü etkiler taşıyor. Derinleşme, yüzleşme ve sorumluluk alma zamanındasınız. Gökyüzü sizi daha olgun, daha kararlı, daha vizyoner olmaya zorluyor. 4 Temmuz'da Uranüs ve Venüs Boğa burcunun 29 derecesinde kavuşuyor. İkili ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu konuyla ilgili ayrı bir video yaptım. Bence mutlaka izleyin. Çok etki alan bir burçsunuz siz de, Boğa burcu gibi. Sabitler zaten çok ciddi etki alacak bundan. Uzun süredir durağan giden bir ilişki aniden heyecan kazanabilir ya da sürpriz bir karşılaşma kapınızı çalabilir. Ortaklıklar ve evlilik konuları açısından hızlı kararlar gündeme gelebilir.
Aynı gün Satürn'de duran pozisyona geçiyor. Bu hareketle birlikte aşk hayatınız, çocuklarla ilişkileriniz ya da yaratıcı projelerinize geçmişe dönük bir gözden geçirme sürecine giriyorsunuz. 5 Temmuz'da Venüs'ün İkizler Burcu'na geçişiyle birlikte ortak kaynaklar, miraslar, alacaklar, krediler, borçlar gibi konularda iyileştirici ve destekleyici etkiler gündemde olacak. Borçlar kapatılabilir, krediler çıkabilir ya da duygusal bağlarınızda derinleşme potansiyeliniz de artabilir. 8 Temmuz'da Uranüs de İkizler Burcu'na geçiyor. Bu uzun vadeli geçiş ki 7 sene sürecek sizin için finansal dönüşüm ve ruhsal uyanış açısından son derece önemli. Artık maddi bağımlılıkları geride bırakmak ve daha özgür, yenilikçi sistemler kurmak isteyeceksiniz. Bu süreçte ani maddi iniş çıkışlar yaşanabilir. Ancak hepsi sizi daha sağlam bir yapıya yönlendirmek için olacak. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız var. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilişkileriniz, iletişim tarzınız ve düşünce yapınızda netleşmelere işaret ediyor. Eğitsel bir süreci tamamlama, bir sözleşmeyi sonlandırma ya da bir haberle yön değişikliği yaşama ihtimaliniz yüksek. Güneş, ay ve ay düğümleri arasında bir mistik dörtgen oluşuyor. Sizi böyle dört tarafa çekiştirebilir. Bir yönsüzlük, belirsizlik duygusu yaratabilir. Ancak sezgisel ve mantıksal taraflarınızı birlikte çalışmanız gerektiğini vurgular. 13 Temmuz'da Satürn, Uranüs ve Plüton arasında oluşan destekleyici açılar, yaratıcı projeler, maddi kaynaklar ve kendinizi ifade etme alanında büyük bir yapılandırma süreci başlatabilir. Yeteneklerinizi değerlendirmeniz, yeni bir gelir kaynağı oluşturmanız mümkün. Aşk hayatınızda da kalıcı dönüşümler gerçekleşebilir. 16 Temmuz'da olacak Merkür-Uranüs arasındaki uyumlu açı ve Güneşle Ay arasındaki uyumlu açı özellikle maddi konularda size şans ve çözüm kapıları aralayabilir. İletişim gücünüz ve sezgileriniz birleşince hem kariyerde hem de ilişkilerde fark yaratabilirsiniz. 18 Temmuz'da Merkür Retrosu başlıyor. Bu retro kariyer alanınızda gerçekleşiyor. 10 Ağustos'a kadar yöneticilerle iletişimde karışıklıklar, eski iş tekliflerinin gündeme gelmesi ya da kariyer yönünüzü sorgulama gibi etkiler yaşanabilir. Geçmişte başvurduğunuz bir pozisyondan geri dönüşte alabilirsiniz. 21 Temmuz'da Mars Güney Ay düğümüyle kavuşacak, Kuzey Ay düğümüne karşıtlık yapacak. Geçmişe takılma, kontrol arzusu ya da gizli düşmanlıklarla yüzleşme zamanı olabilir. Sağlığınıza, günlük yaşamınızdaki stres kaynaklarına dikkat etmeniz gerekli. Venüs'ün bu karşıtlığa yaptığı bir de kare açı var. Özellikle maddi konular ya da özel ilişkilerde gerilim yaratabilir. Dürtüsel kararlar yerine stratejik yaklaşın. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Sahne ışıkları kariyer alanınıza yansıyor. Kendinizi daha görünür kılmak, hedeflerinizi ortaya koymak ve liderlik sergilemek için harika bir dönem başlıyor. 23 Temmuz'da Güneş ve Plüton karşıtlığı devreye giriyor. Bu 29 Temmuz'a kadar devam edecek biraz sıkışık bir enerji bu. Ev-iş dengesinde stres yaratabilir. Aileden gelen baskılar, taşınma ya da kariyer yönüyle ilgili köklü kararlar gündeme gelebilir. Güç mücadelelerinden, manipülasyonlardan uzak durun. 24 Temmuz'da Aslan yeni ayı var. Kariyer alanınızda yeni bir sayfa açacak. Yeni ay Neptün ve Satürn'den de destek alırken Plüton'dan karşıtlık alıyor. Yani bir yandan idealleriniz için adım atarken bir yandan kontrolü bırakmakta zorlanabilirsiniz. Yeni bir iş, terfi ya da proje başlatmak için güçlü bir dönem olabilir. 25 Temmuz'da Venüs'ün Mars'la yaptığı kare açı sosyal çevrenizden birinin baskısı ya da duygusal çatışmalar yaratabilir. Bugünlerde çevresel etkilerle karar almamanız önemli. 31 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Uzak yolculuklar, akademik konular ya da spiritüel gelişim alanlarında kendinizi daha huzurlu ve beslenmiş hissedeceksiniz. Ancak Satürn-Neptün kavuşumu ve Venüs'ün yaptığı kare açılar aşırı idealizme,
ya da hayal kırıklığına dikkat ediyor. Gerçeklerle bağınızı koparmamanız çok önemli. Sevgili yükselen akrepler, Temmuz ayında gökyüzü sizden cesaret, sezgi ve strateji istiyor. Değişim rüzgarları hayatınızın hem derinlerinde hem zirvesinde esiyor. Kendinize dürüst olun, gölgenizle yüzleşin ve artık size hizmet etmeyen her şeyi geride bırakın. Verimli bir ay, mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.